Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada ve siz bu ilişkiye neden başladınız, neden böyle bir ilişki içerisindesiniz buna bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an ne yaşıyorlar, aralarında neler oluyor dediğimizde engeller, bariyer, engel, dağ, tutku ve itiraz, dileğin gerçekleşmesi, devletle ilgili bir işin çözülmesi, ele geçecek olan bir miktar para, örtünme ve asılan adam geldi. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda aslında iki tarafında kendini çektiği bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Sessiz, sakin enerjideler. Asılan adam kartı büyük resme bakmaktan bahseder. Çözülemeyen sorunların çözülebilmesi adına kendini geri çekmekten bahseder. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda çok ciddi şekilde aralarında sorunlar ve engeller olduğunu söyleyebilirim. Daha farklı bize ruhsal olarak sorunlardan da bahseder, engellerden de bahseder. Bariyer ve engel kartı da zaten geldi. Şimdi bazı konularda biraz ihtiras enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebilirim ama burada daha çok böyle şey gibi, inatlaşma enerjisi gibi bir durum var. Şimdi devletle ilgili bazı süreçleri olabilir aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında. Bir evlilik varsa evliliğin bitmesi olabilir. Resmi bir sözleşme ya da bir dava aşamaları varsa bu aşamalarla ilgili süreçler olabilir. Resmi bazı süreçlerden geçiyor olabilirler ve bu da netleşme ile ilgili bazı sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir. Ya da aralarında maddi bir durum olabilir. Yani burada elinize geçecek küçük miktarda para var bu kartta. Şimdi burada daha çok baktığımızda arada özellikle resmi bir sorunları yoksa bildiğiniz burada aralarında maddi bir durum olabilir ve bu maddi durumun ortadan kalkması ile ilgili bir beklenti olabilir. Yani aradaki bu maddiyatla ilgili sorunun çözülmesini bekledikleri, iki tarafına kendini çektiği, belki hiçbir sorun yokmuş gibi yansıtmaya çalıştıkları, üstünün örtülmeye çalışıldı ama içten içe sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Çok net aralarında engellerin ve sorunların fazlasıyla olduğu bir süreçteler. Neden bu süreçteler, neden bunu yaşıyorlar dediğimizde denge kartı, bilim, iş ve aşk hayatında karmaşa yaşamak, zihin ve ruh arasında uyumsuzluk, sadakat ve güven, İsyan ve dolma kartı geldi. İkbal kartı. Şimdi isyan kartı aynı hataları yapmaktan vazgeç der. Aralarında çok ciddi şekilde. Şimdi özellikle iş bağlantıları varsa ya da maddiyatla bir ilgili maddi bir ortaklıkları varsa konuşalım. Yani parasal bir durum olabilir, iş hayatındaki ortaklık olabilir. Şimdi burada ciddi şekilde güvenin sarsıldığı bir süreçten geçirmiş. Burada tabii hem ikili ilişkide partner durum olabilir. Aynı zamanda hem partner hem de ortak bir iş yapıyor olabilirler. Şimdi burada çok ciddi şekilde güvenin ve sadakatin sarsıldığı bir süreçten geçmişler diyebiliriz. Ortaya çıkan bazı şeylerin ortaya çıkmasıyla beraber çok ciddi şekilde dengelerin bozulduğunu ve sürekli aynı döngülerden geçtiklerini fark etmiş olabilirler. Şimdi denge kartı alma verme dengesinden de bahseder. İkili ilişkilerdeki eril dişil dengesinden de bahseder. Genel olarak kişilerin birbirleriyle ahenk içerisinde olmasından ve dengede olması süreçlerinden bahseder bize. Ama burada
baktığımızda şu anki enerjilerinde yaşadıkları bu durum sürekli aslında yaşanılan sadakat ve güvenle ilgili sıkıntılı bir sürecin oldu ve e, belki bu zamana kadar farkında değillerdi ama taraflardan biri örneğin sürekli aldatıyor olabilir. Sürekli maddi bazı e, durumlar ortaya çıkarıyor olabilir. Yani habersiz maddi bir ekstra bir kazanç elde etmeye çalıştığı bir süreçten geçmiş olabilir. Bu zamana kadar hep böyle olmuştur ama fark edilmemiştir. Yeni ortaya çıkmış bir süreçte olabilir. Sanki sürekli yapılan sıkıntılı süreçlerin devam ettiği bir durumun içerisindeler. Ama artık burada bazı şeyler netleşmiş, ortaya çıkmış. Burada dengelerin bozulduğunun çok net farkına vardıkları bir süreçteler ve taraflardan biri yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde görünüyor. Bu yüzden de şu anki enerjideler, sorunlar çok ciddi olarak görünüyor. Şimdi siz neden bu ilişkinin içerisindesiniz buna bakalım. Kader çarkı geldi. Değnek dokuzusu. Yani kabuğuna çekilmek, dinlenmek, yenilenmek, anlaşmazlık, çatışma, sabır ve ağaç. Sürekli takip eden arkadaşlarımız zaten bilir. Üçlü bir ilişkinin içerisinde bulunan arkadaşlar için yani üçlü ilişki açılımlarında sürekli aslında tekrar ettiğim, hatırlattığım durumlar var. Bunlardan biri üçlü bir ilişkinin içerisinde bulunuyorsanız gerçek bir ilişki istemiyor olabilirsiniz. Ee, Bunun yanı sıra kendinizi ilk sırada görmüyor olabilirsiniz. Kendinizi değerli görmüyor olabilirsiniz. Burada köklerden gelen bazı şeyler olabilir tabii ki ama baktığımızda gerçek bir ilişki istememe durumu daha çok oluyor genellikle. Yüzde olarak baktığımızda daha yüksek ama bunun yanı sıra kendini değerli görmemek, layık görmemek, güzel şeylere gibi durumlarda olabiliyor. Şimdi buraya baktığımızda değnek dokuzlusuyla beraber değnek dokuzlusu korkudan, duvar örmekten, yorgun düşmekten ve kendini koruma isteğinden bahseder. Özellikle çocukluğunuzdan burada birçok şey söyleyebiliriz tabii ama ailenizle ilgili, köklerinizle ilgili, evlilikle ilgili tanımlarınız çok böyle yorucu olabilir, ürkütücü olabilir. Bu yüzden evliliği ya da aile olmayı biraz bilinçaltında, bilinçli tarafınız evet evlenmek istiyorum, aile kurmak istiyorum diye olabilirsiniz ama bilinçaltında anlaşmazlığın olduğu, sıkıntıların ortaya çıktığı bir kurum olarak ya da bir durum olarak kodlamış olabilirsiniz. Bu yüzden de kendinizi koruma isteğiyle gerçek bir ilişki içerisinde olmak istemiyor olabilirsiniz birinci durum olarak. İkinci durum olarak köklerden gelen karmik bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Çok fazla yük oluyor olabilirsiniz üzerinize. Herkesin yükünü siz üstleniyor, her şeyi siz halletmek istiyor olabilirsiniz. Ve burada aslında kendini kabul ettirmeye çalışma durumu vardır. Bazı korkularınız olabilir. Bu korkuları kapatmak adına böyle bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Ama ben net şunu söyleyebilirim. Aile ve köklerle ilgili, aile olmanın daha çok böyle negatif bir tarafı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Sabır sınavınız olabilir. Her şeyde olduğu gibi aslında tekamülde amaç kişinin kendi içine dönmesini sağlamaktır. Kendini görmesini, kendini yenilemesi ve kendini şifalandırmasını sağlamaktır. Yaşadığımız her olay bize aslında bunu söyler. Konunun ne olduğunun hiç önemi yoktur. Der ki dön kendine bak. Başkalarını yargılamaktan vazgeç. Başkalarını değiştirmeye çalışmaktan vazgeç. Başkaları kavramından vazgeç. Tek sen varsın. O yüzden kendine dönüp bak der. Burada da aslında çok net anlattı zaten. Kader çarkı, kadersel bir süreçten geçiyorsun ve kendi içine dönüp hayatında, bilinçaltında, aile kavramıyla ilgili durumları gözden geçirmelisin. Kendi üzerine aldığın yüklerin farkına varmalısın ve korkularınla yüzleşmelisin de bir durumun içerisindesiniz. Bu ilişki size bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi kendinizle ilgili neyi fark etmelisiniz? Güneş, yalan, kendini bulma, farkında olmayan elmas. Of çok net geldi ya. Hedefe ulaşmak için çok çaba göstermek, ilahi güçler tarafından desteklenmek, başarının çok yakın olması. Çok net şunu söyleyebilirim size. Kendinizi görmek istemeyen enerjilerde olabilirsiniz. Kendinize birçok yalan söylüyor olabilirsiniz. Güçsüzüm, başaramam, değersizim, layık değilim güzel şeylere, işte güzel değilim, yakışıklı değilim, değersizim gibi 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 bir sürü belki başkalarının size bu zamana kadar aktardığı, belki karmik bazı duygular, durumlar, belki atalarınızdan gelen bazı düşünceler, inançlar olabilir. Her neyse durum hiç fark etmiyor.
Kendinizi tanımayan enerjilerdesiniz. Bunun farkına varmanız gerekiyor. Ne kadar değerli olduğunuzun, güneş gibi parlak olduğunuzun, şifa veren bir enerjinizin olduğunu ve kendinize dönüp kendinizi bulduğunuzda, kendinizin farkına vardığınızda, çünkü farkında değilsiniz. Elmas kartı geldi. Elmas zenginlikten, değerli olmaktan bahseder bize. Ve burada ilahi güçler tarafından desteklenme ve başarının yakın olması kartıyla beraber aslında burada kendinize söylediğiniz o yalanlardan sıyrıldığınızda, bunu yalan derken şey gibi anlamayın. Bilinçaltınızda size o kadar çok böyle empoze edilmiş negatif durumlar vardır ki. Yani bir kişi size çirkinsin demiştir. Siz onu belki dünyanın en güzel kişilerinden birisiniz. Ama size bu söylendiği için siz buna öyle bir inanmışsınızdır ki. Yani gerçek olmayan bir şeyi bir inanç haline getirmişsinizdir. Ve bu noktada da kendinizi ciddi şekilde e, bunun doğru olduğuna inandırıp kendinizi görmeyen bir enerji ortaya çıkarmış olabilirsiniz. Potansiyelinizi görmeyen bir kişi olmuş olabilirsiniz. Yani bu sadece bir örnek. Genel manada değerle ilgili, değerli olmanızla ilgili ciddi sorunlarınız olabilir. Bunu görmeniz gerekiyor. Ve bunu görüp şifalandıracak olan tek kişi de sizsiniz. Bir kurtarıcı beklemeyin. Bu her konu için geçerli. Kurtarıcı beklemeye devam eden kişiler, ki bu sürekli açılımlarda da söylüyorum, arayacak mı, gelecek mi, işte bana benim duygularımdan bahsetme, karşı taraf ne yapacak diyen arkadaşlar. Kurtarıcı ya da sizi mutlu edecek kişi dışarıdaki kişiler değildir, dış çevre değildir. Dış çevreyi siz yaratıyorsunuz. Bunun farkına varın öncelikle. Siz kendi içinizdeki güzelliklerin farkına varmanız gerekiyor. Kurtarıcı olan tek kişi sizsiniz. Sizi tek kurtarabilecek olan kişi sadece sizsiniz. Bunu unutmayın. Ve artık dışarıya bakmaktan, dışarının söylediklerini kabul etmekten kurtulmak zorundasınız. Kendi gücünüzün ve değerinizin farkına varın dedi kartlar. Şifalanmak için ne yapmalısınız? En başta kendi değerinizin ve bilinçaltınızdaki kendinizle ilgili olumsuzlukların farkına varmanız gerekiyor ve bunları değiştirmeniz gerekiyor. Bunlar çok net genel söyleyebileceğimiz şeyler. Bunun dışında da korkular, ego ve korkular. Kendinizi yeterli görmüyor olabilirsiniz. Bu konuların üzerine gitmenizde fayda var. Çok güzel. Şöyle bir kalsınlar. Kendinizi sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Bazı yaptığınız şeylerle ilgili pişmanlıklarınız olabilir. Kendinize kızdığınız şeyler olabilir. Bakın doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur. Bunlar bizim kendi koyduğumuz tanımlamalardır. Çok yanlış ya da doğru olmayan bir şey olarak adlandırdığımız bir durum ileriki zamanlarda bize çok güzel kapılar açabilir. O yüzden ne yaşanması gerekiyorsa onların yaşandığının farkına varmak, en başta kendiniz olmak üzere kimseyi yargılamamak çok çok önemli. Kendinizi sıkışmış hissediyorsunuz. Sürekli tersliklerin arka arkaya geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Adaletsizliğin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama yani sürekli kurban psikolojisinde olup kendinize işte hep benim başıma böyle şeyler geliyor, hep bana adaletsizlik yapılıyor dediğiniz, işte olmayacak insanlara değer veriyorum dediğiniz süreçlerden geçiyorsanız, pişmanlığı çok fazla hissedip devam ettiriyorsanız, hissetmek evet hissedeceksiniz. Hissettiğiniz o duyguları yok saymayacaksınız ama hissettikten sonra ben bu duyguyu neden hissediyorum ve bunu nasıl şifalandırabilirim odaklanmak gerekiyor. Bunun dışında onu uzatmak, çoğaltmak, o enerjide kalmak aynı olayları değişik şekilde aynı hisleri yaşayabilmeniz adına farklı olayları size çekmesi olur. Cümleyi kuramadım. Anladınız. Yani hangi enerjideyseniz, hangi enerjiyi daha düşünüp daha çok böyle büyütüyorsanız olaylar farklı bile olsa aynı duyguyu size yaşatacak durumları çekersiniz hayatınıza. Değersizlik hissediyorsanız değersizliğinizi tekrar tekrar hissettirecek olaylar ve durumlar karşınıza çıkar. Burada sıkışmış enerjiden, elim kolum bağlı, ben bir şey yapamam, ben hep yanlış yapıyorum, hep yaptıklarım yanlış, pişman oluyorum gibi 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 düşünceleriniz varsa, korkularınız varsa bunlardan arınmanız gerekiyor. Hayatınızın sorumluluğunu almanız gerekiyor. Şimdi araç kartı geldi. Hayatınızın sorumluluğunu almanız gerektiğini bize hatırlatıyor. Ben şu enerjilerde olduğum için, ben kendime adaletsizlik yaptığım için adaletsizlik yapan insanlarla karşı karşıyayım demeniz mesela. Sıkışmış kartıyla beraber elim kolum bağlı ben hiçbir şey yapamam diyorsanız kendi gücünüzün farkında olmadığınızı fark etmeniz. Hayır, ben bunları yaşadım çünkü kendi gücümü kullanmayı bilmediğim için ya da kendi gücümü reddettiğim için bunları yaşadım diyerek sorumluluğunuzu almanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde o kadar büyük bir adımdır ki, o kadar büyük bir adımdır ki o öfkeleriniz, kızgınlıklarınız da hafifler
Ve bu noktada artık hem pozitif enerjilere dönmüş olursunuz hem de artık çok güzel kapıları açmaya başlarsınız. Para kralı, güvenilir ilişkiler kurmaktan bahseder bize. Artık güvende olmaktan, net ve emin adımlar atmaktan bahseder bize. Kendi gücünüzün farkına varıp kendinize güvenmeniz gerektiğini hatırlatıyor kartlar bize. Kart düştüğü için aldım. Evet, kabile kartı. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama özellikle üçlü bir durumun içerisinde olun arkadaşlarım ki bu videoyu o yüzden istiyorsunuz. Ailenizde, sülalenizde, atalarınızda sizin gibi durumların içerisinde kalmış kişiler. Onlarla ilgili bir değerlendirme ya da araştırma yapmanızda fayda olabilir. Yani böyle durumlar yaşayan kişiler var mıydı? Ya da mesela siz kendinizle ilgili haksızlık yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Sizin gibi haksızlığa uğramış kişiler var mıydı? Bu tür durumlardan geçmiş atalarınız var mı? Buna bakmanızda fayda var. Şimdi şaman kartları buhar kulübesi geldi. Ters geldiği için bize şifa mesajını veriyor ve diyor ki hayat size ikinci bir şans daha sunuyor. Alın çünkü bu şans uzun bir süre daha karşınıza çıkmayabilir. Toprak ana sizi rahmine çağırıyor ve ruhani anlamda yeniden doğuş için sizi rahminin sıcaklığında gerektiği kadar kalmaya davet ediyor. Karanlarınızla birlikte olmak için kendinize zaman hediye edin. Ta ki korkularınız, acılarınız ve potansiyelinizdeki güzel tohumlar diğer taraftan özgür, bilge ve yaratıcılık olarak ortaya çıkana kadar. Korkularınızdan arınmanız gerekiyor. Kurban psikolojisinden çıkmanız ve hayatınızın sorumluluğunu almanız, ne kadar güçlü ve değerli olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor dedi kartlar. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aktardığımız bilgiler şu an yüksek olan enerjiler ama kuantum alanda sınırsız olasılık vardır ve bu olasılıkları hayatınıza çekenler de bizleriz, sizlersiniz. Hangi enerjide olursanız, hangi inançta olursanız, bilinçaltınızdan ne olursa bu tür olayları çekersiniz. Bu ne demektir? Burada hoşunuza gitmeyen bir bilgi geldiyse size bunu değiştirebilme gücüne sahipsiniz. Şu anda hissettiğiniz, düşündüğünüz, inançlarınız, davranışlarınız hem geçmişinizi hem de geleceğinizi etkiliyor. Bunu unutmayın. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.